Küba, Havana. Burası bir ülkenin başkenti. Ama gece olunca bir başkentten çok terk edilmiş bir şehre benziyor. Sokak lambaları çalışmıyor. Evlerde elektrik yok. Bu mahallede gördüğünüz tek ışık araba farları ve fenerlerden geliyor. Hava kararınca insanlar evlerine çekiliyor. Dükkanlar kapanıyor. Sokaklar boşalıyor. Bu bir afet sonrası değil. Bu Küba'da sıradan bir gece. Miami'ye sadece 150 kilometre uzaklıkta olan bu ada ülkesi aslında haritada Amerika'ya çok yakın. Ama sanki aralarında yüzyıllar var. Geçmişin tam aksine. Dışarıdan bakınca eski Amerikan arabaları, renkli sokaklar, müzik, dans, Che posterleri ve devrim sloganları görüyorsunuz. Ama turistlerin gördüğü bu görüntünün arkasında gerçekte bambaşka bir ülke var. Ülkede elektrik düzenli verilemiyor. Yakıt kıtlığı olduğu için benzin istasyonlarında artık sıra bile oluşmuyor. Yakıt kara borsaya düşmüş, yollarda pet şişelerde satılıyor. Eczanelerde ilaç bulunmuyor. Birçok eczane artık bitki köklerinden demledikleri ilaçları satmaya başlamış. Bu eczanede her şeye ihtiyacımız var. Devlet marketlerinde raflar var ama ürün yok. Turistlerin alışveriş yaptığı dolar marketlerinde Kübalıların alışveriş yapması imkansız. Çünkü sıradan bir Kübalı ayda 5 dolar maaş alıyor. 5 dolar. Küba'da bir doktorun maaşı ise ayda 18 dolar. O da şu an için. Çünkü ülkede resmi verilere yansımayan bir enflasyon var. Bu krakerler kaç para? 7.000 peso. Ne? Bu benim 2 aylık maaşımdan fazla. Benim emekli maaşım 3.000 peso. Bu krakeri alabilmek için neredeyse 3 aylık maaşımı vermem gerekir. Bu ülkede eğitim ücretsiz. Ama çocukların yıllarca çalışmadan okumalarını gerektirecek bir amaçları da yok. Sağlık ücretsiz ama ilaç yok. Herkesin evi var ama evlerin durumu bu. Gıda ücretsiz, karneyle dağıtılıyor ama karnede yazan ürünler devlet marketlerinde yok. Ama aynı anda yine aynı Küba'da turistler için kurulmuş 5 yıldızlı bambaşka bir dünya var. Ama Kübalıların haberi bile yok. Sokakta hala bu rejimi destekleyen, Havana dışında nasıl bir hayat yaşandığını hiç bilmeyen bir komünistle tanıştım. Lazio. Hayatı boyunca propagandayla büyümüş, Küba'nın çok iyi durumda olduğunu ve bütün dünyada açlığın olduğunu düşünüyor. Gerçeklikten haberi yok. Lazio, Küba'da bu sistemin ne olursa olsun korunması gerektiğine inanıyor. Küba'daki tüm zorluklara rağmen burada mutluyum. Her şeye rağmen yine burada Küba'da yaşamayı tercih ederim çünkü burada güvendeyim. Bazen insanın en güçlü inancı inanmak istediğinedir. En uzun süre inandığına. Lazio'yu 38 yıllık maaşıyla bir gece konaklayabileceği bir otele götürdü. İnancında, düşüncelerinde bir değişiklik olacak mı görmek istedim. İnsanların bu durumda bile neden hala bir sisteme inandığını ve bu inancın gerçek hayatta karşılaşınca neye dönüşeceğini görmek istedim. Bence bir rejimin büyük vaatleriyle insanların yaşadığı gerçek hayat arasında ahlaki bir tutarlılık olmalıdır. Kübalıların yaşadığı bir devrim hikayesi mi yoksa bir ambargo hikayesi mi emin değilim. Ama ben bir hikaye anlatıcısıyım ve bu da Kübalıların hikayesi. Küba'daki krizi havaalanına iner inmez fark ediyorsunuz. Normalde bir havalimanına indiğinizde valizler ya bir tatil başlangıcıdır ya da bir tatilin sonu. Küba'da ise valizi bir market rafı gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar yurt dışından bavullarla gıda ürünlerini ülkeye getiriyor. Devlet de biliyor aslında bu valizlerin içinde ne olduğunu, buradaki polisler de. Ama Amerika'nın uyguladığı ambargonun etkilerini azaltabilmek için kimse müdahale etmiyor. Pasaport çıkartabilenler Küba'da bulunması zorlaşan yiyecekleri, ilaçları, günlük ihtiyaçları Küba'ya taşıyor. Evimize ulaşır ulaşmaz ilk iş marketinin rafını doldurmak isteyen, yurt dışına çıkmayı planlayan bir Kübalıyı evimize davet ediyoruz. Onun dolara ihtiyacı var, bizim de pesoya. Devletin kuruna bir güven olmadığı için halkın kendi arasında referans alabileceği bir kara borsa kuru oluşmuş.
Bu web sitesinden yayınlanıyor. VPN'le bu web sitesine bağlanıp ortalama bir kur üzerinden anlaşıyoruz. Küba'da 1 GB internetin normal fiyatı 360 peso. Her vatandaşın aylık en fazla 6 GB satın alma hakkı var. Limitinizi doldurunca yasal yollardan internet almanız mümkün değil. Burada kara borsadan 1 GB internet satın alıyoruz. İnternetiniz bitince daha fazla internet isterseniz kara borsadan alabilirsiniz. İllegal olarak yani. Evet. Welcome to Cuba. Oye, llegó la fiesta. Ay. Sabor. Az evvel normalde 360 pesoya satılan şeyi abla bize 1500 pesoya sattı. Çünkü burada hükümet sadece bir kereliğine size 6 GB tanımlıyor bir hat için ve daha sonrasında o bitince anca böyle kara borsadan alabiliyorsunuz ve benim de internetim bittiği için bu şekilde fazladan para vererek bana internet aldık. Yolda bir abla gördük ve şimdi evine giriyoruz. İnsanlar bu kadar sıcak. Aynı zamanda bakkal gibi bir şeyler satıyorlar evlerinin önünde. Eskiden bunu yapmalarına izin yoktu ama artık kendi işlerini kurabiliyorlar. Kendi işleri derken işte maksimum bu kadar izin veriyorlar. Kendi evlerinin önünde istediği eşyayı ya da işte ürünü satabiliyor. Küba'da sıradan bir market alışverişi yapmak aslında duyulduğu kadar basit değil. Ülkede birbirinden kopmuş 3 farklı alışveriş düzeni var. Birincisi devletin karne sistemi. Devlet her aileye temel gıda ürünlerini vermeyi vaat ediyor. Karnede pirinç, şeker, yağ, sebze, ekmek gibi ürünler yazıyor. Kağıt üzerinde herkesin temel ihtiyacı karşılanıyor gibi gözüküyor ama devlet marketlerine gittiğinizde karnede yazan ürünlerin olmadığını duyuyorsunuz. Sadece ben değilim. Pek çok aile yiyecek kısıtlamasına mecbur kaldı. Bak şimdi karne dediğimiz şey işte bu. Bu benim karnem. Bu karnede adı yazan ürünlere iyice bir bak. Gördüğün gibi karne neredeyse bomboş. Tam 2 ay boyunca gelen ürünler sadece bu kadar. Bak burada bu karnedeki ürünlerin bir kişi için olduğu yazıyor. Son olarak bütün ailelere bak. Neredeyse gelen ürün yok. Tabii ki Küba'da ekonominin iyi olduğunu söyleyemem. İşte bu bana verilen günlük ekmek. Gördüğün gibi bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Etmeliyiz. Gemi gelmedi, ürün yok. Bazen gemi geliyor ama devlet o ürünü satın alacak doları bulamazsa gemi pirinci indirmeden gidiyor. Karnede yazan ürünler o ay verilemiyor. Dolayısıyla ortalama bir Kübalı'nın 15 kilo kaybettiği yıllar da yaşanmış yakın zamanda. Halk tek öğün beslenmeye başlamış. Küba sokaklarında öğlenleri tüketilen bu kalın hamurlu Küba pizzası da bu şekilde ortaya çıkmış. Günde tek bir öğün yiyorlar. Genelde o da bu pizza oluyormuş ve gerçekten çok kalın hamurlu. İkinci alışveriş sistemi halkın kendi imkanlarıyla kurduğu küçük ev marketleri. Yurt dışına çıkabilen Kübalılar valizleriyle ülkeye ürün getiriyor. Kıyafet, kahve, yiyecek, temizlik malzemesi, ilaç ve evde satılabilecek ne varsa getirip evlerinin giriş katlarında satıyorlar. Bu ürünler peso ile satılıyor gibi görünse de aslında her şey dolar üzerinden hesaplanıyor. Çünkü satıcının bütün masrafları dövizle yapılıyor. Evet, fiyatlar biraz yükseliyor. Doların şu anki durumu malum. Fiyatlar biraz yükseldi. Bu yüzden bu küçük marketler sıradan bir Kübalı için çok pahalı kalıyor. İnsanlar gücü neye yeterse onu alıyor. Bazen sadece bir öğünlük et, tavuk satın alıyorlar. Bazen de haftalık. Satılan ürünler de genellikle yurt dışında bulunabilen en uygun fiyatlı ürünler oluyor. Üçüncü sistem ise turist marketleri. Bu marketlerde ürün bulabiliyorsunuz. Raflar daha dolu, paketli gıdalar, atıştırmalıklar ve içecekler var. Ama buradaki fiyatlar Kübalılar için ulaşılmaz durumda. Bu marketlerde bir turist için küçük görünen tek bir ürün sıradan bir Kübalı'nın birkaç aylık maaşı yapabiliyor. Bu bir şişe limonatanın fiyatı 2500 peso. Ayda 3000 peso kazandığım için bu içecek benim bir aylık maaşım. Neredeyse bir aylık maaşımı tamamen buna vermeliyim. 3000 peso maaş alıp 2500 pesoyla limonata alamam. Bununla tamam. 1900 peso. 650 peso. İşte bütün maaşımla sadece bu 3 ürünü alabiliyorum. Şu görmüş olduğunuz mayonez 3500 ve bu abi ayda 3000 peso kazanıyor. İnanabiliyor musunuz?
Aslında ben peyniri çok seven biriyim. Sütü, temel ürünleri çok severim. Yağ, bazı etler. Bütün temel ürünleri çok severim. Yani Küba'da sorun sadece ürün yokluğu değil. Bazı ürünler var ama herkes için yok. Küba'daki alışveriş sistemi ülkenin genel çelişkisini çok net gösteriyor. Kağıt üzerinde temel ihtiyaçlar garanti altında. Gerçek hayatta ise insanlar kendi ülkelerinde sıradan bir markette alışveriş yapamıyor. Burada et var. Ne istiyorsan alabilirsin dedim. Bir tane peynir aldı. Kübalılar o kadar naif insanlar ki istediklerini alması için amcayı ikna etmek zorunda kaldı. Şuna bak. Yüzü gülüyor ya. Vallahi mutlu oldu adamcağız. Sana yardım edeyim. Çok teşekkür ederim. Küba'da yaşamak çok zor ama biz bir şekilde hayatta kalıyoruz. Çünkü Kübalılar gerçekten yaratıcı insanlar. Kübalılar üretkendir, pratik düşünür. Ve bir şekilde bir çözüm bulur. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bazen biz de eskisi kadar dayanışmacı olamıyoruz. Hatta zaman zaman bencil davranmak zorunda bile kalıyoruz. Kübalıların paylaşımcı ve dayanışmacı yapısı zamanla biraz kayboldu. Ne yazık ki bu değerlerin bir kısmını yitirdik. Yaşımdan dolayı Küba'nın çok iyi dönemlerini hatırlıyorum. O yıllarda iç turizm oldukça yaygındı ve ben de otellere gidebiliyordum. İnsanlar çalışarak kazandıkları parayla Varadero'daki 5 yıldızlı otellerde tatil yapabiliyordu. Özellikle 1980'li yıllarda bu gayet normaldi. Şu an karmaşık bir süreçten geçiyoruz. Kübalıların günlük hayatı böyle işte. Bésame, Havana sokaklarında gezerken bu müzisyen ile tanıştık. bésame mucho. Adı Lazio. Que te Kendisi eski bir oyuncuymuş. Çok güzel şarkı söylüyor. después. Evet, Değil mi? evet. Bésame, İnsanlar çok tatlı. bésame mucho. Bir zamanlar Küba'da ünlü birisiymiş. Şimdi ise sokak müzisyenliği yapıyor. La última vez. Bravo. ¿De qué país ustedes son? Turquía. Şu an zorlu bir senaryonun içindeyiz. Sanki bir film senaryosu gibi. Biz müzisyenler diğer müzisyenler gibi savaşçıyız ve geleneksel olanı yani Küba müziğini savunuyoruz. Amacımızsa Küba'nın kimliğini ve köklerini yaşatmak. Karşılaştığımız müzisyen abiyle şimdi onun evine gideceğiz ve nasıl bir yerde yaşıyor bize anlatacak. Aynı zamanda bizi biraz dolaştıracak. Gerçek bir yerliyle dolaşmak istedik ve bakalım hayatı nasılmış. Lazio'nun evine giderken onunla yaptığımız ilk sohbet beni gerçekten şaşırttı. Lazio ayda 3500 peso maaş alıyormuş. Çekimi yaptığımız günün kuru ile yaklaşık 7 dolar. Bugünün kuruyla ise Lazio'nun maaşı 5 dolara düştü. Ambargoların Küba'nın ham madde ve malzeme alımını kısıtladığını iyi biliyoruz. Bunu gerçekten iyi biliyoruz. Donald Trump hükümeti ambargoyu kaldırıp eğer gelişmemize izin verirse Küba ilerleme kaydedebilir. Bu da gerçekten bizim için beklenen güzel bir ilerleme olabilir. Ama Küba'daki iktidarı kötü göstermemeye özellikle dikkat eden Lazio, fiyatların sık sık düşebileceğinden bahsediyor. Çeşnili tavuk kıyması. Tavuk kıyması mesela şu an 800 peso ama fiyatlar her zaman her an değişebilir. Bazen 700 pesoya da tavuk kıyması bulunabiliyor.
Lazio dünyanın birçok yerinde açlığın olduğunu, Küba'da ise devletin en azından karne sistemiyle de olsa insanlara yiyecek ulaştırmaya çalıştığını söylüyor. Aslında mesele sadece bu tavuk kıymasını satın alabilmek değil. Küba'da elektrik kesintileri çok sık yaşandığı için bu kıymayı saklayabilmek de zor. Zaten birçok evde buzdolabı bulunmuyor. Ülkede üretim olmadığı için birçok ürün ithal ediliyor. Buzdolapları da bunlardan bir tanesi. İthal edilen ürünler devletin kendi açtığı bu mağazalarda satılıyor. Ama burada ilginç bir çelişki var. Devlet Küba pesosunu resmi kurda düşük bir değerde sabitliyor. Vatandaşlarına maaşlarını peso ile bu düşük kur üzerinden veriyor ama devlet kendi belirlediği kurun gerçek olmadığını biliyor. Bunun için devlet mağazalarında sattığı buzdolaplarını peso ile değil de dolar üzerinden satıyor. Alışverişlerde aradaki farkı ödemek Kübalı vatandaşlara bırakılıyor. Devletin belirlediği resmi kur doğruysa devlet mağazaları neden dolarla satış yapıyor? En azından bazı ürünleri dolarla almak bence çok daha mantıklı. Çünkü dolarla ulusal para birimi bir değil. Burada Lazio'ya evinde buna benzer bir buzdolabın var mı diye sorduk. Evde buzdolabımız var ama evet, bu modellerden değil. Eskiden buzdolabı dendiğinde en iyi marka hayırdı. Normal bir buzdolabımız var. Yeni bir model değil, her şey sürekli gelişiyor. Açıkçası bunu yakalamak imkansız. Bizimkiler geçmişte kaldı. Bakalım abimiz nasıl bir yerde yaşıyormuş. Dışarıdan bakınca bu kadar zor şartlarda yaşayan bir insanın bu sisteme öfkeli olmasını beklersiniz. Ama Lazio tam tersine Küba'daki yönetimi hala destekleyen bir komünist. Che Guevara'nın ve Fidel Castro'nun fikirleriyle büyümüş. Burası benim yatak odam. Bunlar da kitaplarım. Evet. Kutsal İncil, Yeni Ahit, siyasi ve edebi kitaplar. Marti ve Marksist devrim. Abi aynı zamanda politikte. Elio Robio'nun 100 Altın Bolero kitabı. Burada borularda sorun çıktı. Geçen gün patladı ve her yer çok feci bir şekilde su oldu. Bu gerçekten kötü bir deneyimdi. Eskiden annemin yatağı tam buradaydı. Küba'da devrimden sonra değişen şey sadece yönetim değildi. İnsanların yaşadığı evler de bu sistemin bir parçası haline geldi. Aslında buraları villa gibi düşünebilirsiniz. Bir kişinin evini böyle almışlar, sonra işte 10 parçaya 20 parçaya bölmüşler ve herkese dağıtmışlar böyle göz göz oda oda. Ve burada sadece bu apartmanda belki 30-40 kişi yaşıyor. Yatağı görüyorsunuz. Çatı yok. Muhtemelen hala birisi de burada yatıyor. Devrimden sonra yeni yönetim her ailenin bir evi olmalı fikriyle ülkedeki konut düzenini tamamen değiştirdi. Özel mülkler kamulaştırıldı. Büyük evlerin, eski konakların ve tarihi binaların kaç odası olduğu belirlendi. Sonra da bu odalar Kübalı ailelere dağıtıldı. Bugün gördüğünüz bu ihtişamlı binalar bir zamanlar tek bir ailenin yaşadığı büyük konaklardı. Ama devrimden sonra bu konakların her odası başka bir aileye verildi. Yönetime yakın olan insanların evleri ise genellikle daha büyük. Ancak ne devletin ne vatandaşların bu evleri koruyacak, restore edecek bütçesi bulunmuyor. Ayrıca Kübalılar da gerçekten kendilerine ait olduklarından emin olmadıkları bir eve yatırım yapmak istemiyor. Bir zamanlar dünyanın en güzel konaklarından bazıları olan bu binalar bugün yavaş yavaş çöküyor. Peki Küba nasıl bu hale geldi? İspanyollar Küba'yı tam 400 yıl boyunca bir sömürge ülkesi olarak yönetti. İspanyolların zayıflamasıyla Amerika Birleşik Devletleri Küba'yı kontrol altına aldı. Küba, Amerikan mafyasının, kumarhanelerin, lüks otellerin merkezi haline geldi. Amerika'da yapılamayan kirli işler Küba'da yapılır oldu. 1959'da ise bu adam ortaya çıktı. Fidel Castro. Fidel, Amerikan destekli diktatör Batista yönetimine karşı bir devrime liderlik etti. Amerika destekli yönetimi devirdi, Amerikan mallarına el koydu. ABD'nin cevabı ise Küba'ya ekonomik ambargolar uygulamak oldu. Bağımsızlık mücadelesi veren Küba, mecburen dönemin diğer süper gücü Sovyetler Birliği'ne yöneldi.
birkaç yıl sonra dünya nükleer savaşın eşiğine geldi. ABD Sovyetleri dakikalar içerisinde vurabilmek için Türkiye'ye nükleer silah konuşlandırdı. Sovyetler Birliği de buna cevap olarak kendi etkisi altındaki Küba'ya nükleer silahlar konuşlandırdı. Nükleer silahları bir gecede bu kadar yakınında gören ABD, Sovyetler Birliği ile anlaşma yoluna gitti. Küba'dan nükleer silahlar kaldırıldı ama ABD Küba'nın yaptığını asla unutmadı. Küba da ABD'yi unutmadı. Che Guevara mücadelesini Latin Amerika'da sürdürdü. Esa proclama es patria o muerte. ABD'nin Küba'ya ekonomik ambargosuysa hiçbir zaman kaldırılmadı. Küba sınırlı bir ekonomiyle dünyadan kopuk yaşadı. Fidel Castro'nun Atatürk'e duyduğu saygı Türk ve Küba kaynaklarında da anlatılıyor. Ama Havana'daki bu büst bir Türkiye ziyareti hikayesinden çok 1990'larda Atatürk ve Jose Marti üzerinden kurulan Türkiye-Küba dostluğunun bir sembolü. Burada elimizdeki kameraları gören bir kişi bizimle konuşmak istedi. Biz de sorumuzu sorduk. Küba'da komünizm nedir? Hiç bilmeyen birisine anlatabilir misiniz? Bana komünizmi mi soruyorsun? İşte Küba'da komünizm budur. İşte gördün mü? Komünizm tam da bu. Hastalıklar, bakteriler, virüsler, hastanede ölen insanlar, evlerinde ölen insanlar, sokaklarda can çekişenler, bakım evlerindeki insanlar, yalan, aldatma ve uydurmalar yüzünden bu insanların yiyecek hiçbir şeyi yok. Tamam mı? Beni anlıyor musun? Sebebi bu yalan ve aldatmaca sistemidir. Kanalınız tabii ki sizi gerçek mahallelere sokmaz. Bu sistemde her şey yalan ve uydurma. Burada gençler, yaşlılar yetersizlikler yüzünden ölüyor. Yolda dolaşanlar çöplerden hastalık kapıyor ama gerçek bu. Yalansız aldatmasız gerçek bu. 80 veya 500 gazeteci gelsin, gerçekler değişmez. Hatta şu an arkana bak, polisler burada. Amaç gözdağı vermek, insanları korkutmak, tek amaçları baskı yapmak. Küba artık bu kadar yalandan ve yolsuzluktan bıktı. Biz Kübalılar artık bitmiş durumdayız. Herkes bunaldı, her sorun burada. Rica ederim. Gazeteciyim ama ekipmanlarım yok çünkü buradaki rejim benim kameramı ve ekipmanlarımı çalması için evime birilerini gönderdi. Ve şu an yayın yapamıyorum ama sizin sayenizde söylediğim şeyleri Küba dışında insanlar da duyabilecek. İnsanlar Küba'da yaşayan bir gazetecinin bütün iletişim araçlarını polisin aldığını görebilecek. Küba'nın istediği şey özgürlüktür. Ona bir şey vermeni istemiyor. Eğer yardım edeceksen özgürlüğü için etmelisin. Çünkü halk artık bu kadar yalandan, yolsuzluktan bıktı. Burada her şey yalan. Küba'da hükümetten ve yöneticilerden memnun olan tek bir kurum bile yok. Halk da bu yalancı yöneticileri hiç istemiyor. Memurlar, gençler, yaşlılar herkes sokaklarda açlıktan ölüyor. Yiyecek yok. Nereye giderseniz gidin, hastanelerde, sokakta herkes aynı durumda. Aynı şeyi yaşıyor. Doktorlar da bu sistemden memnun değil. Hiçbir kurum memnun değil. Ne doktorlar ne de polisler. Bölünmüş durumdalar. Polisler halkı dövmek üzere hazırdalar. Diğer polisler o polisleri kontrol ediyor. Polisler de kendi kendine saldıracak. Çünkü artık halk bıktı. Polisler de bıktı. Çünkü zaten polisler de halkın bir parçası. Masum görünümlü ajanları aranıza soksalar da bitti. O yolsuz zenginlere söyle. Artık masal ve yalan istemiyoruz. Artık yeter, halk yoruldu, kahrolsun diktatörlük. Burada her şey yalan, her şey uydurmaca. Yanlış anlama ama biz burada korku ve endişe içinde yaşıyoruz. Mahalle güvenliği politika konuşuluyor deyip polisi arıyor. Güvenlik teşkilatına haber veriliyor. Nasıl politika konuşacağız? Hepimiz baskı altında aldatılarak yaşıyoruz ve artık bundan bıktık. Tanrı, vatan ve özgürlük. Kahrolsun diktatörlük. Her ne kadar o anda fark etmemiş olsak da yanımızdan geçen bir polis arabası biraz ileride durmuş ve polisler röportaj yaptığımız kişinin ne hakkında konuştuğunu sormaya başlamışlar. Küba'da bir Kübalı'nın komünizm karşıtı konuşması gerçekten çok tehlikeli. Bu kişi çeşitli suçlamalarla birlikte belki de yıllarca hapise girebilir. Güvenliğimizin uyarısıyla burada turistik çekimler yapmaya başlıyoruz. Claro, gracias. Bendiciones, por favor. Hey. Bak Onur şu benim, bu sensin. Oğlum yeni gördüm şu şeyden. Az Şimdi evvel yeni bize çıktım bakarak ya. Az evvel bize Çok bakarak gergin bir yapıyordu. konuşmanın içindeydik o sırada. Aynen. Tam konsantre olamadık. O Şurada da sırada polisler titriyordu. duruyor. O polislere dikkat ederek adam bayağı diktatörlükten falan bahsetti. Aynen. İyi lan, güzel anı. Aynen, güzel. Alalım. Dışarıdan bakanlar için Küba, zamana direnen romantik bir ülke. Ama içeride bu direnişin bedelini sıradan insanlar ödüyor. Ambargo. Ambargo falan yok. Kocaman bir yalan.
Koskocaman bir yalan. Ambargo falan yok. Bu kocaman bir yalan. Küba'da bence en büyük mesele eski düzenin yeni fikirlere yer açmaması. Yani DVD kiralama dükkanlarının korunup internetin yasaklanması gibi. İnsanın gerçeği görebilmesi için enerjiye, ışığa ihtiyacı var. Senin için vatanı savunmak ne demek? Ülkemi savunmaktır ama her şey değil. Vatanımı savunmak, Kübalıları savunmak demektir. Hükümeti savunmak demek değil. Çünkü Küba'da demokrasi yok. Yöneticiler delirmiş durumda. Yöneticiler güce tapıyor. İktidardakiler kafayı yemişler. Vatansever değiller bu adamlar. Diktatörler. Sistem yasaklarla kendini korumaya çalışırken kendi insanların enerjisini, yeteneğini, hayallerini de yok ediyor. Ve bence bir ülkenin gerçek zenginliği hayal kurabilen insan sayısı kadardır. Fidel Castro hayattayken her şeyimiz vardı. Fidel öldü, her şey alt üst oldu. Sonra Diaz-Canel geldi. Fidel öldükten sonra kıtlık başladı. Fidel de bir diktatördü. Tabii ki de bir diktatördü ama her şeyimiz vardı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Gece ani bir kararla uçak biletlerimizi değiştirdik ve Lazio'ya bir sürpriz yapmak istedik. Gece gece adamın evinin önüne geldik ve bu haberi ona vermeye çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Oğlum adamın bir tane camı var zaten. Heh, helal lan sana Onur. Nasılsın? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Lazio'ya sorabilir misin? Önümüzdeki 3 gün herhangi bir işi var mıymış? 3 gün için müsait misiniz? 3 gün için mi? Lazio ilk sohbetimizde daha önce hiç tatile çıkmadığını, ülkesinin turistik otellerini sadece radyodan duyduğundan bahsetmişti. Müsait misin? Evet, müsaitim. Varadero'yu mu göreceğiz? Haberlerde 5 yıldızlı otelleri ve o tarz şeyleri gördün mü? Kesin görmüşsündür. Televizyonum yok ama radyodan ve diğer kaynaklardan bilgi alıyorum. Başka kaynaklardan da haber alıyorum. Varadero en meşhur oteldir. Uluslararası turizmin yoğunlaştığı merkez o oteldir. Bunu gerçekten iyi biliyorum. Varadero plajı en güzel ve cennet gibi yerlerden biridir. Gerçekten muazzam. Buradan sadece 1 saat uzaklıkta olan ve dünyadan pek çok turistin geldiği bölgeyi abimiz sadece bir otel zannediyormuş. Halbuki orası oradaki şehrin adı. Ve orayı otel zannediyormuş. İnanabiliyor musunuz? Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Bana vatanımı savunmak için bu şekilde yaşamam gerekiyorsa bu şekilde yaşarım. Bundan utanmıyorum dedi. İdeolojisine sıkı sıkıya bağlı birisi. Bazı Türk arkadaşlarım geldi. Buyurun. Kendisi kuzenim olur. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Ama yine de kendi ülkesinde bir kez bile olsa turist olamaması bence onu da düşündürüyor. Ülkemde sadece Varadero'yu değil başka yerleri de görmeyi hep istedim. Piña del Rio'daki Viñales, Trinia, Sancti Spiritus gibi. Ne zaman bir yere gitmeyi planlasa ülkede bir kriz yaşanmış. Havana'nın dışına neredeyse hiç çıkmadım. Ya fırsatım olmadı ya da fırsatım olduğunda da maddi imkanım olmadı. Enerji krizi ve ekonomik kriz içindeyiz. Ama yeniden toparlanabileceğimize dair umudumu asla kaybetmiyorum. Yarın görüşürüz. Küba'yı terk etmeden önce Lazio'yu ülkesinin en iyi oteline götürmeye karar verdim. Lazio'ya radyoda duyduğu hayatları göstermek için yola çıktık. Ya sen nasıl şanssız bir adamsın ya? Ortalığa bak. Lazio bir aylık maaşıyla 30 yumurta alabilirken turistlerin açık büfeden yemek yemesi. İnsanlar artık bireysellik ve açgözlülük içinde yaşıyor. Güçlü olan ayakta kalıyor. Havana'da enerji krizi varken bu otelde gece gündüz elektrik olması. Havana resmen bir orman gibiymiş. Burası artık bir şehir değil. Bu hayatları görünce düşüncelerinde bir değişiklik olacak mı görmek istedim. Stres yok, kaygı yok, depresyon yok. Tam burada bambaşka bir hayat varmış.